Bismillahirrahmanirrahim. Bir besmele-i şerife çekmek bütün dünyada hayırlı. Bütün dünya senin olsa burada kalacak. Bismillahirrahmanirrahim seninle beraber ahirete gidecek. Lakin bu zamanı insanları manevi hazinelerini aramıyor. Maddenin köleliğini yapıyor. Ve o maddenin hırsıyla boğuluyor, yığıyor, sonra üzerine düşüyor, o yığın altında eziliyor. Allah bizi nefse uydurmasın. Nefsin tabiatı cehennem tabiatıdır. Cehenneme atıldık sonra kafir olan kimseler cehennem ehli atıldık sonra cehennem çağırır. Hel min mezid, daha fazla yok mu der. Cehennem doymaz. Cehennem insana doymaz. İnsanın nefsi de dünyaya doymaz. Habire uğraşır. Bu dünyaya kaç milyon insan benimdir dedi de bırakıp gitti. Yığıntının içinde yatıp kaldı gitti. Fayda vermedi. Yani şimdi insanoğlu kendisine lazım olan dersi almıyor. Veren yoktur. Dersi veren yoktur. Dersi veren zaten kendisi hırslıdır. Başkasından ne meram anlatacaktır. İstanbul'da bir zengin kimsenin beyi vefat ettiğinde ağlayıp duruyor. İşte yatağı burada yatırdı. Şimdi nerede yatıyor dedim. Kara toprakta. Ne tutmadıysa öyle bu kadar sevdiği insanı ne alarsın arkasından götürmedi, bırakaydı evde. Evde bile bırakmıyor. Saatinde haber veriyor ki gelin alın. Ölünün soğukluğu eve çökmesin. Çabuk alın. Çabuk gelir alırlar. İşte böyle olur. İnsan faydası yok. Lakin faydayla zararı ayırt edemeyen nesiller yetiştiriyorlar. Boyuna millete diyor oku. Okuyunuz, okuyun. Ama ne okuyor? Ne öğretiyorsun sen? Ne ders veriyorsun bu çocuklara? Neyi öğretiyorsun? Faydalısı var, faydasızı var.
farz olanı var, efendim haram olanı var. Ne yapıyorsun, ne öğretiyorsun çocuklara? Ha, soruyorum, boyuna gider gelir çocuk. Omuzlarında eşek yükü bir torba. Ben yerinden kaldıramıyorum. Neye gidiyor? Mektebe gidiyor. Bunlar kitaplarımızdır. Ve çocuklar bunları bilmeyiz ama iş götürürüz. Bu akıldaki bu hükümetler ne geldiğini hayreder, ne hayrettirirler. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Subhanahu Subhansı ya Rabbi, Subhansı ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. İlk emir. Bismillahirrahmanirrahim. İkra. Oku. Oku. Emri şerifi yani. Okuma ne içindir? Söyle. Hacı Hanım. Ne için okuyacak? Söyle Hacı Bey. Öğrenmek için. Ha. Yani doğru. Oku. Öğren manasındadır. Oku ki öğrenesin. Çünkü okumayan öğrenmez. Bir kelime cihanı kaplar. Oku ki öğrenesin. Okumadan sonra bunlar ne okudu? Ve ne öğretirler? Hiç. Okuyacaklarını bilemiyorlar. İlk öğreneceğini bilemiyor. İlk öğrenecek. Seni yaratan kimdir? Beni yaratan yerlerin göklerin sahibi, mülk ve melekutun sahibi olan Rabbimdir. Allah'ımdır. Bu temeli veremiyor. Vermeyince bu ne okumadır bu? Yunus'un olacak o. İlim bilmek demektir. Sen ilmi bilmez isen bu ne biçim okumaktır? Manası söylüyor. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu ne biçim ilimdir? Sen kimsin diye çocuğa sor. Bunu öğretiyor mu? Öğret. İkra, oku. Yani öğren. Öğret. Peygamberin sıfatı. Efendim. Oku. Ne için? Öğretmek için. Öğret ümmetine. En büyük hakikat söyletmedi. Bir ataput çıkarttılar. Başka bir şey yok. Ya Habib Ali Azim, Ya Habib Allah bizi uyandıracak kullarını göndersin. Aman ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe estağfurullah.
Elim kendin bilmezsin. Sen kendini bilmezsen bu ne biçim bilmektir. Kendimizi tanımıyoruz. Sen kimsin? Aynaya bak. Sor. Sen kimsin de ona ne cevap verecek sana? Aynadaki sureti. Aman ya Rabbi, tövbe ya Rabbi. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Bu dünya değer bir sözdür. İlahi hitap. Oku, yani öğrenmek için oku. Öğrenmek için okudu. Okumadıktan sonra o okumanın güveti bakarlar. O çantaya bak. O maşallah şeyli çocuk yerinden kaldıramıyor. Ben kaldıramam. Bu günah değil mi? Yani bu hainler ne günah bilir ne sevap bilir. Ne günah bilir ne sevap bilir. Her memlekette aynı. Şeytanın talimi bu. Kitap yazın, büyük büyük kitaplar, çantalar doldurun, çocukların enselerine asın, eşek sıfatını öğretin gençlerine, eşekler nasıl yüktaşırsa siz de öyle. Men teşebbe bi kavmi fehuminhum. Kendini kime benzetiyorlar çocukları? Eşeğe aşamıyoruz. Ya. Kim kime benzerse ondandır. İşte eşeğe benzetiyor çocukları. O yük çekilir mi? 15 kilo o. 15 kilo şeydir. Bak bakın eline. Kaldır ben Ömer. Kaldır bakayım. Kaç kilodur? Bilmem. Aman ya Rabbi, tövbe ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Ne kadar yoldan çık. İnsanlıktan çıkıp şeytan oldu. Bütün öğrendikleri şeytanın talimatıdır. İlahi talimattan bir şey öğretmezler. Şeytani olan ne varsa onu öğretiyorlar. Eziyorlar. Firavunlar, Nemrutlar devri şimdi. Ne ümit eden Hacı Hanım? Ne ümit eden Türkiye'den? Kendi memleketimizdir. Hangi işlerinde hayır var? Hayır yok ki. Ne için? Allah için işleri yok ki. İktisada ne derler? Ekonomi. Ekonomiyle yatır, ekonomiyle yatık akar. Maşallah. Neler yahu. Bütün dünya iflas etti. Ekonomi battı. Kaldılar şimdi öyle havada. Ekonomiden başka dillerinde kaldı, ellerinde bir şey yok. Oh olsun diyorum ben de. Oh olsun size. Boyuna tesbih ettiniz ekonomi. Ya dur konuşayım. Olamaz mühim mesele bu. Ekonomi. Ekonomi deme, ekonomide. Hasbası çıksın ekonomi demenin de ekonomi dememden. İşte bunları
dinlemeye geldiği bizim efendim, Oktay Bey'i maliyeden çok anlayan bir beydir. Binaenaleyh bütün gün efendim vazifesidir, ekonomiyi konuşmaktır. Ekonomimiz nasıl düzelecek? Buraya şeytani prensipleri sen ekonomiye koydun. En birinci şeytani efendim prensip, altını milletin elinden alın. Hükmedersiniz. Çünkü milletin elinde altın olduk sonra hükmedemezsiniz. Binaenaleyh ne yapalım? Altını toplayalım, yerine basın, bir kağıt basalım, üzerine koyalım ki bu kağıt bir altına muadildir veya mukabildir. İçeride saklayıyoruz, elinize bu kağıdı veriyoruz. Bu akılla bu dünya ekonomi krizinden çıkar mı? Hadi bakayım varsa de. Ekonomi var. Bak ya. Allah Allah. Bak. Resim de basmış üstüne. Resim basmış, süslemiş, renklendirmiş. Haliye dümdüz oysa 20 değeri yetişir. Bu kadar süsü neye koyuyorsun? Olmaz ya, baş şeytanın resmi olmalıdır. İşte bu. Osmanlı'nın altındı. Cumhuriyetin işte parası. İşte aralarındaki fark. Elimi almaya iğreniyorum. Ne için? Abdesthane için de düşer kaldırır, böyle yapar koru cebine. Çünkü başka el düşmeye layık değil üstündeki. Bütün dünyayı böyle rezil etmişler. Efendim, sonra ekonomi krizi var. Bu ne ekonomi krizi? Ekonomi krizini icat eden sizsiniz. Buraya para bassınız. Hükümet de basar. Hükümet bassında ehali derler ki biz ne duralım ya? Aynısını ne basalım? Aynısı mi, gayrısı mı belli değil. Kaymelerin Hacı Efendi. Köye geçti buralarda. Köylere bakıyorum. Şehirlerde olmayan bina. Bu köylüler ekmekle katığı zor bulurdu. Bu binaları nereden yapıyor bunlar? Sorun var mı? Yok. Sonra hükümetler Türkiye bize para yollasın. Türkiye'deki ne parası bu? Daha geçen ay yolladık size. Ne oldu? Havaya uçtu. Ha, öyle mi? Peki. Darphane müdürüne Bakan Bey'in emrini Başbakanımızın talimatı üzere bildiriyoruz. Kıbrıs'taki vatandaşlarımızın bayram münasebetiyle 5 trilyon beyefendi siz hesap bilmiyor musunuz? Bilmez olur mu ya? Biliyoruz. Trilyon mu, kantrilyon mu? Ha, kantrilyon daha iyi ya. Bas. Trilyondan fazlaysa, madem ki adı var da bizim haberimiz yok,
bir kantrilyon bas. Kantrilyon dediği ne demektir? Yani kantara çekersen bir kantar gelir. Kağıtları. Peki be, hemen bayrama hazır edeyim. Bayrama hazır olmuş. Ondan sonra nereye? İstikamet yavru vatan. Yavru vatandaki efendim vatandaşlarımız darda kalmasın, bol geçinsinler, efendim aman da geçinsin, benim de geçinsin, bitmeyen hazinelerimiz vardır, darphanemiz hazırdır. Kaç gündür çıkacak? Ya bu makineler kuvvetlidir. Akşam emredersek sabaha hepsi ambalajda hazır olur göndeririz. Bütün dünya şimdi böyle oldu. Şimdi bak. Bütün dünya şimdi basan basana. İki Karadenizli gitmiş Amerika'ya. Efendim, işleyelim, çalışalım. Amerikan diyor, kuvvetlidir. Binaenaleyh yine orada çalışalım. Gitmişler. Dil bilmez, insan bilmez. Lisanı yok, insan bildiği yok. Oraya buraya bakmışlar, iş görmek. Bir tanesi bir aklıma ne gelir? Madem iş yok, para basalım. Ulan olur mu be? Para basması olayım mı? Sen nesin? Anladın mı demek istediğini? Anladık ulan. Lakin nasıl söyleyecek bunu? Pazarı var onun. Kim söyledi sana? Bizim hemşerilerden bir şeyler söylediler ki pazarı var. Efendim, para basan makineler var orada. Demodesi. Yeni çıkınca eskisini getirir o pazarda satarlar. Peki. Gitmişler nihayet-i kelam. Efendim bir tane demode modası geçmiş. Zarar yok yani basıyor ya. Basmaya basar da yani modelin makine hasbası çıksın. Ben bu modelinden basıyor mu para? Basamıyor. Niye çağırıyorsun lan? Basanı görelim. Tertibat yapmışlar. Efendim alışmışlar o ustadan neyse bası veremez. Hazretler efendim bir kopya çıkarmışlar. $1 ve kardeşim bu dolar kaç para? Kaç paralıktır? Bu dolar kardeşim bu dolar bizim Karadenizliler çok tecrübe ediyormuş bunu sonunda. Ya bir de olur diyor, efendim 10 da olur, efendim 5 olur, efendim 20 olur, 50 olur, 100 olur. 100 defa. Sonra basmazlar diyorlar. Biz basalım girelim piyasaya. Kaç para? Kaç para? Kaç para be?
şimdiden başlayalım da millet şaşırtmasın. 200 dolarlık bankamı çıkaralım demişler. 200'lük çerti öyle sürmüş piyasa. Piyasada bir tüccar ödediği vakit bakmış ki 200 dolar, 200 dolar. Acaba o 100 dolardan fazla burada para yok. Acaba yeni basılı tren, alo, banka müdürü kimle görüşüyoruz? Ben banka müdürüyle görüşmek istiyorum. Ne için? Mühim bir ihbarımız vardı. Ne gibi? Siz yeni banknot bastınız mı? 200 dolarlık acayip demiş. Şeye soralım, içeriye sorun. 5 dakika sonra size haber verin. 5 dakika sonra demiş ki 200 liralık banknot çıkmadı. Nasıl oldu? Herhalde fazlanlar çıkar. Allah. Arayalım bunu bakalım. Aralar kim olacak? Bir 5-10 gün sonra bir tanesi demiş ki arkasına baktı doların baktı saçları buraya kadar bir herifin resmi var. Demiş ki ya bu herife benzemez. Karım erkek mi benzemiyor diyor bu. Bizimkine baksana be. Bizim bak şeytanı kuvvetli resim bu. Bizdeki hükümetin kuvvetine bak, bunlara bak. Kaldır pezevengin şeyini, resmini koy, bizimkini bilmez senin kimliği, oraya koy. Paraya benzesin be. Ne demek bu kadının resmini koydu oraya. Basmış. Kaldırmış bakma. Genel sarı piyasada 500'lük çıkartmış. Yeni banknot 500, üstündeki resim yaptıklarını. 500 lira o adamlar dedi ki 500 lira banknot var mı ya bu? Dolar. Alo, yeni şey çıkardınız mı? 500. Yok ne münasebet. Görelim ondan bir numune götürmüş bankaya teslim etmiş. Banka oraya bakmış, bize arkasına bak. Saçlı Washington gazetesi demiş ki ya bu bizimkinin resmi değildir. Bu Türklerin taptıklarının resmidir yahu. Demek bu işi yapan bu Türkler olacak şimdi. Tutun bunları arayın. Onları arayınca kadar bunlar efendim bu yükleniyor ya, yallah geliyor. Şimdi böyle oldu. Elinde makine olan adam hepsi offset aynısının daha güzelliği basar. Sonra dediler dünya iflas eder ya. Sen kağıtla oynattın milleti, ortalığı berbat ettin, banknot bastın, altını topladın, koydun şeylere, bankalara, kasalarınıza, verdin milletin eline efendim kağıdı, onun manasına istediği kadar bassın. Biz de istediğimiz kadar basarız,
elinizde ne kadar altın varsa o bastığımız kağıt parayla onları biz sizden alırız. Efendim, ondan sonrasını koyverin. Kocalasın. Kim isterse alsın. İşte şimdi altın 2000 dolara çıkmış. 2000 kağıda çıkmış. Bir ons mu derler? Bir o. Ha? Evet. Millet çünkü kağıt. Aklı başına geliyor milletin. Ne demek bu? Basıyor üstüne şimdi. Ucum olunmaz artık. İktisadi, ekonomiye kriz. Ekonomi krizi. Bırak parayı altına döndüreceksin. Kağıda alacaksın, altını koyacaksın, kriz kapanır. Değilse sizin martabalı okumanızdan bu kriz gitmez. İşte o Yunan battı, neye battı? Drahmi. Ellerinde bir tek altın yok. Drahmi, nihayet millet derler gibi bu kağıtla biz alışveriş etmeyiz. Bu hükümeti de tanımayız. Allah bizi affeylesin. İşte şeytan 21. asır insanı böyle rezil etti. Bu şeref değil, rezalettir. Devletlerin de aklı kalmadı başlarında. Devlet adamı geçirenlerin de aklı yok. Şimdi çıkamıyor o işin içinden. Çık, bir yolu var yalnız. Krizden kurtulmanın. Altını piyasaya sür, kağıdı kaldır. Borsa denilen şeytan tuzağını kaldır, altını koy yerine serbest satış. Geldiğini bulursun. Değilse cehenneme kadar yolları var. Aman ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe. Fatiha. Allah akıllılarımızı başımıza tayin ettirsin. Maliye Bakanı. Ne maliyesi be? İçeride bir sürü basmış kağıt para var. Ne maliyesi bu? Milleti zeflerler. Dünya iflas eder ya. Kağıtla sen alın. Kağıdın kıymeti nedir? Bunu ben veriyorum. Bu etin kilosu kaça? Bizde 40 lira. Burada bilmiyorum kaç lira. 40. İşte bunu veriyorum. 1 kilo et veriyor bana. Etin karşılığı mı bu? Bir kilo etin karşılığı mı bu kağıt? Bu ne? Hırsızlık, güçsüzlük, cahillik, canilik, hıyanetliktir. Şeytanın avanesi oldu bütün hükümetler. Ve şimdi şeytan tepede oturup gülüyor. Sizi bir şey attım ki kimse kurtaramaz sizi. Aman ya Rabbi, tövbe Allah. Tövbe ya Rabbi. Ya Rabbi, Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Selamun alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Fatiha.
Herif bir sene uğraşır, fındık toplar, gelir hükümet der ki bu kadar fındığın para okası budur, piyasa. Nar koyması haramdır. Tabii. İslam'da yoktur. Herkes istediği fiyatla satabilir veya alabilir. Kanunuyla tahdit olunamaz. Şimdi hükümet nar koy. Ne nar koyacaksın? Bırak tüccarlar cirit atar o zaman fındığı almak için. Hükümetler bu kadardır. Narkı haramdır. Milleti ezer. Milleti ezen kendisini azilecektir. Neler var? Ortada sabahtan akşama kadar bu meseleyi söylesek bitmez. Lakin ne vaizleri, ne hocaları, ne profesörleri, ne bakanları, ne baktıranları böyle şeyleri ağzına alır söylemiyor. İşlerine gelmiyor. Evet, İşlerine gelmiyor. işine gelmez. Gelmeyince onların da işine gelmeyen olacaktır. Fatiha.